Oğlum, hiç mi düşünmüyorsun geleceğini? En azından sigortalı bir işin olsun. Sorun ben mi? Para bu hayatta her şeydir. Bu sistemi ben kurmadım ki oğlum. Sigortalı bir işin olsun en azından. Asgari ücretin Biraz daha zorla kendini. Memur olman lazım. Hayat böyle geçmez. Atakan Aknos. Yine uyandım ya. Bak böcek geziyor bak. Bugün Japonya'dayız ve her şeyi yiyeceğiz. Kızlar Bali'ye geldim. Burası çok güzel. Nasıl bir ayda 300 bin Türk lirası kazandım? Selamlar arkadaşlar. Bu videoda 150 ton balık yiyeceğiz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet, bu videoyu nasıl ilerleteceğimi bilemedim. Bizim bu 25 yaşlar çok farklı yaşlar. Yani kimisinin evlendiği hatta çocuk yaptığı dönemler aslında. Ama yani üniversiteden mezun oluyoruz, zaten hayatın gelişi 25 yaşında geliyor gibi. Kimisi çocuk yapıyor, kimisi evleniyor, kimisi işiyle ilgili ilerliyor. Eğer bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle zaten benim gibi bir durumdasınızdır veya burada buluşmuşuzdur. Veya hayatta kendini bulmaya çalıştı, kimisinin de iş değiştirmeye çalıştı, iş bulmaya çalıştı, kariyer yapmaya çalıştı. Kimisi de gezmek istiyor. Herkes aslında kendini bulmaya çalışıyor biraz bu dönemde. Biraz hayata geç başlıyor gibiyiz. Yani kimisi liseden çıkıyor, direkt evlenip hayata atılabiliyor. Özellikle üniversite okuduktan sonra daha derin biri oluyorsunuz. Her şeyi detaylıca düşünmeye başlıyorsunuz. Hani evlensem sorumluluk, o çocuk sorumluluk falan, birçok konuya şüpheyle yaklaşmaya başlıyorsunuz. Diğer taraftaki kişi direkt hayata atılabiliyor. Bu kişi üniversite mezunu da olabilir. Yani bazı insanlar çok fazla düşünüyor. Büyüdükçe, yaş aldıkça hayata karşı daha temkinli olmaya başlıyoruz. Bu temkinli olma durumu da gerçekten artık iyi bir şey mi bilmiyorum. Çünkü sürekli sizi kısıtlıyor. Bir adım geride bekliyorsunuz hep. Harekete geçmeniz gerekiyor aslında hayatta. Benim bir teorim var. Paranız yoksa, açıkça konuşalım, fakirse birisi gidiyor direkt hayata atılıyor. Bir şekilde çalışması lazım, barınmasını gidermesi lazım. Bir kısım daha var, onlar da zenginler, babadan zengin belki diyebiliriz. Babasının işi vardır. O işlere zaten çocukluktan itibaren koşuşturmaya başlar. Zaten o işin içinde doğar, çalışmaya başlar. Bir de en kötüsü var, orta direk olmak. Bu orta direk arkadaşlar korkunç bir şey. Yani asgari ücretle mi çalışayım, onun bir tık üstüyle mi çalışayım? Haftanın 6 günü mü? İşte işe girseniz tam değmiyor. Girmeseniz olmuyor. Yani çok garip bir döngü. Bu orta direk bence en kötüsü. Harekete geçmeyi en çok engelleyen şey. Ben de bunları yaşadım. Bir teorim de arkadaşlar, yani bazen tek başıma hareket etmediğimi düşünüyorum artık. Sanki ikinci biri var içimde. Beynim ve ben olarak, iki kişi olarak devam ediyoruz hayata. Ben diyorum ki şunu yapayım, beynim başlıyor. Onu nasıl yapacaksın? Onu yapacağını da işte bilmiyorsun. Oraya gitmen lazım. Şunu yapman lazım. Sanki İki kişi yaşıyorum. Hatta bu beynin sırf üremek için bize hormon salgılattığını, kime aşık olmamız gerektiğini bile düşünür hale geldim. Öyle de bir teorim var artık benim. Yani ben durduk yere bir uyanıyorum, mutsuz kalkıyorum. Niye mutsuz kalktım ben? Normal uyandım. Beynimin garip garip şeyleri, garip garip alışkanlıkları bunlar oluyor. Yeni beyinler yaratmak için de üremek istediğini düşünmeye başladım artık. Çok güneş geldi gözüme. Aile evinde yaşama konusu var. Yani bunu görüyorum, tüm dünyada aslında yükseliyor. Hatta bu 25-30 yaş kararsızlıklar, bunlar sadece bizim ülkemize özgü değil. Amerika'da da görüyorum. Gidiyor, eskiden Amerika'da 1960'larda 20 yaşındalar. Hadi diyor hanım 2 çocuk yapalım, şu Amerikan evi alalım, villayı alalım. Şimdiki Amerika gençleri de, onlar da 30-35 yaşında. Ben kadın mıyım, ben erkek miyimi sorgular hale geldiler. Yani cinsiyet falan sorguluyor insanlar 35 yaşında. Nasıl bir döneme geldik, nasıl bir dönemde ilerliyoruz ben de anlamış değilim. Deniyorum, anlamaya çalışıyorum. Ama şu bir net ki, herkes bir şekilde yolunu buluyor. Yani yolunu bulmamız gerekiyor. Mutsuzluk da, umutsuzluk da,
hayalsizlik de hiçbiri sonuna kadar süremez. Mümkün değil. Hepsinin sonunda bu hikayenin tamamlanması gerekiyor. Bazı hikayelerin tamamlanması gerekir arkadaşlar. İyi veya kötü. Şu anda iyi veya kötü hayalleriniz olabilir. Bir şekilde tamamlanacak. İyi de olabilir, kötü de tamamlanabilir. Ama tamamlanacak. Sonra yeni bir hikaye yazacaksınız. Benim gördüğüm bu. Başıma gelenler de bu şekilde oldu. Çok denedim ben de. Çok uğraştım. Farklı düşüncelerim olduğunu düşünüyordum. İşte zengin olacağımı düşünüyordum 25-30 yaşlarda. Ben bateri çalıyorum. Lisede rock grubumuz vardı. O zaman da rockstar olacağımızı sanıyorduk. Sonra bir baktım reklam ajansında çalışıyorum. Bambaşka bir şey geldi. Yani sürekli devam eden bir süreç. Değişim hiç durmuyor. Kimisi bu yaşlarda aile evinde yaşıyor veya memurluk sınavlarına hazırlanıyor veya başka bir sınava hazırlanıyor veya asgari ücrete çalışıyor. Asgari ücretin biraz üstüne girmemek istiyor işe. Bir yol bulmaya çalışıyor. O yolu bulamıyor. O yolda kayboluyor. Sonsuza kadar süremez. Değiştirmemiz gerekecek arkadaşlar. Kabul edelim. Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle benim gibisiniz. Ya sıkıştınız ya da bu konu hakkında fikirleriniz var. Sizin de fikirleriniz var. Aile evinde yaşayanlar da kimisinin ailesi iyi olabiliyor, anlayışlı olabiliyor. Ama arada yine size sorular gelebilir. Ne zaman hayatını düzelteceksin? Ne zaman işe gireceksin? Güneş çok sabote ediyor beni şu an. Arada size sorular gelebilir. Buna alışkın olmanız lazım. Alışkın olabilirsiniz. Hayatımız boyunca sorularla başlıyoruz zaten. Ben hiç hayatım boyunca rahat etmedim ki arkadaşlar. Yani rahat edemiyoruz. Bir başladık liseye. Hadi sınavlara hazırlan. Sınav diye bir şey varmış. Çıktı önümüze. Hadi sonra üniversite sınavı. Lisede de sınav oluyoruz. Üniversitede sınav oluyorsun. Okurken sınav oluyorsun. Zaten rahat etmemek üzerine kurulu. Çalışmak üzerine kurulu. Çalışmayınca da ne oluyor? Oturuyorsunuz. Yani bir şey de değişmiyor. Öyle de bir şey değişmiyor. Çalışırsan bazı ödüller var. Tatile gidiyorsun. Bazı hayatın güzelliklerinden faydalanıyorsun. Araban oluyor, imkanın artıyor. Bunlar pozitif, güzel şeyler. Bir tane arkadaşım hep derdi, parayı okşayacaksın diye yastığına koyan vardı. Hani biz parayı mı okşamadık? Yeterince ilgi mi göstermedik paraya? Ben onu tam anlamış değilim. Belki de onu yapmak gerekirdi. Bunun haricinde ben e-ticaret çok denedim. YouTube'a da koydum videosunu bunun. Onda başarısızlıklar yaşadım. Ama yılmamaya çalışıyorum çünkü durunca olmuyor. Bazen bir hikaye açık söyleyeyim, ben depresyon gibi bir şeye girdim. Yani insan hiçbir şey yapmak istemez. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. İçinden gelmiyor. Çok tutkulu biriydim. O dönem hiç tutkum yok gibiydi. Tutkularım silinmiş gibiydi. Düzelteyim dedim. Yani ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Aslında siz de biliyorsunuz. Ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Yok arkadaş, insanın yapası gelmedi mi? Yapmıyor yani. Öyle bir garip dönemde. O da süremiyor. Bir noktada kırılıyor, bir noktada kırıldı. Ayağa kalkmam lazım dedim. O süreçte de artık vallahi neredeyse kendime olan saygım bile azalacaktı arkadaşlar. Kendimi tanıyamadım bir. Bir de insan evde yata yata arkadaşlar kediye dönüyorsunuz. Evde yatan kediye dönüyor insan. Yani insanoğlu tam bu şekilde programlanmamış bence. Ne kadar yatarsanız o kadar daha uysallaşıyorsunuz. Canınız bir şey yapmak istemiyor. Yorganın altına girip saklanmak istiyorsunuz. Yani buna dönüyor iş. Bir sene evde yattıysanız eyvah, yani o ilk işi bulana artık başlayana kadar kendinizi çok zorlamanız, ittirmeniz gerekecek zorla. Bazen bakıyorsunuz bir takım arkadaşlarınızda çok ilerlemiş oluyor. İlerlemiş görüyorsunuz. Tabii kimsenin içi belli olmuyor. Yani uzaktan görüldüğü gibi olmuyor. Biz Instagram'da ben her gün şaşalı muhteşem hayatlar görüyorum. Biliyorum mesela ama bazılarının iç yüzeylerini biliyorum. Gördüm. Instagram uçuyor. Twitter'dakiler ölüyor. X'tekiler. Gündem bu. Benim gördüğüm bu. Facebook'ta bambaşka bir yer. Yani bu sosyal medyaya da girdim de. Yani girdim çünkü insanı etkileyen şeyler. Şimdi artık alışkanlık haline gelmiş. Ben burada markette görüyorum. Hatta kendim de yapıyorum. Yani bir işim yok. Arkadaşımı bekliyorum. 30 saniye sonra gelecek yanıma. Gelmeden şak telefonu çıkarıyorum. Hemen bir şeye bakıyorum. Sanki iş adamıyım. Neye bakacağım yani? Bir şey oldu diyor. Hemen ama alışkanlık olmuş artık. Çıkarıp bakıyorum. O yüzden iyi kötü Instagram'dan, Twitter'dan bir yerlerden
Yiyorsunuz bir şeyleri. Bizim artık kendi hayatımıza odaklanmamız lazım. Ayağa kalkmamız lazım. Ev genci mi olduk, ne olduk artık ben de bilmiyorum. Ev genciyiz diyelim. Kira pahalı falan, onlara hiç girmek istemiyorum. Dünya komple pahalı olmuş zaten. Bizim kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Başka türlü olmayacak arkadaşlar. Bizim hayatımızın ekonomi, siyaset, bunları geçeceğiz artık. Biz kendimize odaklanmaya ben karar verdim. Ben bu şekilde ilerliyorum. Çünkü kimse beni kurtarmayacak. İstediğim kadar okuyayım, araştırayım. Bir de arkadaş ortamında buluşmalar var. Onlarda da konular sen ne yapıyorsun şimdi oluyor. Kısır bir döngüye giriyor. Yine çalışıyorken bir şeyler yaşıyorsunuz. İyi kötü bir anı oluyor. Bir komik bir şey oluyor veya o gün çok tempolu oluyorsunuz. Onu anlatıyorsunuz. Siz diğer türlü arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Çok anlatacak bir şey olmamaya başlıyor. Çünkü ya açık konuşalım, lise bittikten sonra her şey çok değişmeye başlıyor. Ondan sonra paralar giriyor işin içine. Statüler giriyor. Kimisinin durumu iyi oluyor, kimisinin durumu daha kötü oluyor. Kimisi orta oluyor. İşte bir yerden herkes başlıyor. Yani hayatta bir doğuyorsunuz, belli bir start veriliyor. Oradan artık ilerletmek durumundasınız. Arkadaş ortamlarında işsiz kaldığınızda da tabii garip oluyor. Paranız da yetmiyor. Belki dışarı çıkamayacaksınız arkadaşınızla. Bu da sizi etkileyecek. Veya dışarı çıksanız da çok tat almayacaksınız belki. Onun düzeni var, benim düzenim yok diyeceksiniz. Vallahi herkes çok farklı düşünüyor. Saçma buldum. Eleştirdiğim kişiler iyi yerlere geldi. Çok iyi görünen, çok çalışan kişiler bambaşka hayatlar yaşamaya başladı. Kimseye sorsanız 18 yaşında bilmezdi herhalde neler yaşayacağını. Sonra arkadaş ortamında çılgın para konuşmaları oluyor. Özellikle erkeklerde oluyor. Kızlarda da işte ne iş yapacaksın soruları oluyor yine. Bu dönemde daha kötü bataklığa girenler var. Onu da söylemek istiyorum. Kimisi bahise giriyor, kimisi başka şeylere giriyor. Coin alıyor, bitcoin alıyor, bunlara giriyor. Bir ara ben bile aldım şu coinlerden. Benim bebek kıyafetlerinin yarısı kaldı orada, içeride. Hala duruyor. 3 sene oldu. Orada kaza oldu. Benim coin paraları orada yatıyor. 4 sene falan oldu işte. Bu hızlı zenginleştirme işine de taktım kafayı. Yalan yok, ben de kurdum arkadaşlar. Ben de girdim bu şeylerin içine. Yok arkadaş yok. Yani zengin de olsan o parayı istikrarlı koruyamadığın, çalışmadığın sürece koruyamıyorsun. İstediğin kadar yapsan da olmuyor. Veya gittin borsada, kriptoda bir kağıt aldın. Birini tutturdun çıktı, diğerini tutturdun çıktı. Bir tanesi batıyor. Bütün paran orada gidiyor işte. Veya eksiye düşüyorsun veya ana para kalıyor sadece. Bir noktada tıkanıyor oradaki iş. Tabii onda para daha yakın, daha tatlı göründüğü için biraz cezbediyor insanları. Ben ondan da zenginleşip harika hayat yaşayan görmedim ama görüyorum deli gibi onu da pazarlıyorlar. İşte rahat yaşıyorum bunun sayesinde falan. Öyle bir dünya ben gerçekte görmüyorum. Yakın çevremde görmüyorum. Ben bir ara Amerika'ya gitmiştim. Orada çok garip bir şey dikkatimi çekti. Ne iş yaptığınızın önemi yoktu. Birisi çöpçü de olabilir, herhangi bir iş yapabilir. Yani çekici vesaire. Yani ne geliyorsa aklınıza. Buradaki en büyük ayıp çalışmamaktı. Çalışmayana hiç iyi gözle bakmıyorlardı. Amerika'ya gittiğimde ben McDonald's'ta çalıştım. Öğrenci zamanı Work and Travel'a gittim. Work and Travel'da biz günde 10-12 saat çalışıyorduk. Yemek molasına çıktığımızda bile o para kesiliyordu. Çünkü orada yemek yiyoruz, o ara çalışmıyor. Bir kere hiç unutmuyorum. Su içmeye çıktım. Mola da değil, yani su içecektim, artık piştim, ızgaranın önündeydim. Su içerken gördü beni süpervizör. Dedi ki ne yapıyorsun? Diyor ki you are in my time diyor. Benim dakikamdasın diyor. Yani kapitalizmin doruklarını yaşadım oralarda. Hafta sonunda çalışmıyordunuz mesela. Yine çalışmadığınız için saatlik ücret falan almıyordunuz. Hasta falan olsanız çok fena. Biz ilk adım atarken 40 kere düşünüyoruz. Bu işin geleceği var mı? Şehrimdeki belediyeye gireyim, memur olayım. İşte hani geleceği de garantiye almak için birçok şey düşünüyoruz. Bizim o yüzden burada biraz tıkandığımızı düşünüyorum. Bir tık harekete geçme kabiliyetimiz yavaşlıyor. Bu aylar sonrasında da iyice geri gidiyor. Sonra kendinize olan saygınız azalıyor. Arkadaşlarınızla dışarı çıkmama. Yani çıksanız bile depresyon. Çağımızın hastalığı zaten depresyon gibi. Ama bundan kendimizi çıkartmamız lazım. Ya benim sırtım atıyor artık.
stres yaptığımda benim sağlığıma da iyi gelmemeye başladı. Bu hayatta zaten en çok size stres yaptıran iki şey oluyor. Ya iş oluyor, işte iş, para, ya da işte kız arkadaş, erkek arkadaş konuları oluyor. İkincisine hadi çözüm yok, o çok karışık bir konu da. İş konularında iyi veya kötü bir çözümler üretebiliriz. Bir de arkadaşlarımla bizim bir şakamız var. Eyvah diyoruz, yani bu şekilde devam edersek sigortasız, hani böyle garip işler falan, 60 yaşında toz basacağız diyoruz. Bu bizim korkulu rüyamız oldu. Hatta kız arkadaş, erkek arkadaş, işte bunlar da olmazsa şey diyorduk, birbirimizin sırtını yıkacağız 60 yaşında diyorduk, banyoda, duşta. İş para olmayınca tabii kız arkadaş durumlarınız, erkek arkadaş durumlarınız da pek iyi gitmeyebilir. O depresyondan, o mod düşüklüğünden herkes etkileniyor. Bunu yansıtıyorsunuz. En yansıtmıyorum diyeni de hissediyor. İnsanın içinde bir burukluk oluyor. İşte hep duyardım, sigortalı ol oğlum, bu sözleri duyardım. Bu gidişle 60 yaşında ya tost basacağım ya çay dağıtacağım. Bunun sonu da buna doğru gidiyor. O yüzden dikkat etmek de lazım. Aslında bizim bu yaşlarda daha çok çalışmamız lazım. Bizim bu yaşlarda kendimizi ittirmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Kalkacağız. 100 iş mi dönmüyor? 200 tane mail atacağız. Bir günde 300 tane mail atacağız. Bir hafta boyunca yaparsak biri döner. İyi kötü. Kardeşim merhaba der. Bir hafta sonra alabiliriz belki der. Bu hayat artık bizim elimizde olduğunu anladım. Başarısız olabiliriz. Mutsuz olabiliriz. Depresyonda olabiliriz. Ben böyleydim. Ondan çıkması biraz uzun sürüyor. Kabul ediyorum bunu. Ama o da sonsuza kadar devam edemez. Hiçbir şey sonsuza kadar devam edemiyor. Eski tutkularınızı canlandırmanız gerekiyor. Eğer hayaliniz yoksa bir tane hayal, bir tane hedef belirlemeniz gerekiyor. Ben birkaç hayal, hedef belirlemiştim. Onları gerçekleştirdikten sonra boşluğa düştüm. Sanki her şeyi yaşamış gibi hissettim hayatta. Hiçbir yaşam şeyim kalmamış gibi hedefim. Bir ara böyle garip düşüncelere girmiştim. Açıkça söylüyorum. İşte bu noktada eski çocukluğunuzu hatırlayabilirsiniz. Şu an bu videoyu izliyorsunuz. Çocukluğunuzda nasıldınız? Şu an nasılsınız mesela? Eski çocukluğunuzu hatırlayın bence. Ben eski çocukluğumu, eski Atakan'ı hatırlamaya çalışıyorum. O daha masum olan, biraz daha tutkulu, heyecanlı, keşfetmeyi seven. Bunu geri getirmeye çalışıyorum. Yıllar geçtikçe şüphelerim artmaya başladı. Hani sobaya dokundum, sıcakmış, öğrendim gibi. Hayatta yana yana, dokuna dokuna çok garip tecrübelerim oldu. Sonra 4 kere düşünüyorsunuz her şeyi yaparken. Bir de şu var, beyin hep yeni şeyler keşfedince mutlu oluyor. Yeni bir şey yapıyorsunuz, daha önce hiç yapmadınız, deneyimlemediniz. Yeni bir yere gitmek olabilir, yeni bir kültür görmek olabilir, yeni bir etkinlik olabilir. Bu sizi çok heyecanlandırıyor. Belki siz depresyondaydınız, yıllardır adrenalin salgılamadınız. Gidin bir kendinize adrenalin salgılatın veya yeni bir şey yapabilirsiniz. Gidiyor, beyin en çok bunu seviyor. Otostop çekiyordum. Bir ara böyle bir çılgınlık da yaptım. Çok korkuyor. Beynimde 40 tane düşünce. Yine başladı bu kendisi. Nereye gideceksin? Kim gelecek? Hırlı mı? Hırsız mı? Başladı yine kafamda sorular döndürmeye. Sağ olsun. Ama nasıl heyecan yapıyor? Sonra biniyorum arabaya. Adam iyi çıkıyor veya birisi işte. O zaman da çok mutlu oluyor. Yeni bir şey yaptı ya, değişik bir yere gitti, bir şey gördü. Çok mutlu oluyor. Bir de burada erkeklere seslenmek istiyorum. Erkekler olarak arkadaşlar, bizim biraz daha sosyal, biraz daha hayatı sevmemiz lazım. Yemin ederim, beni kıraathaneye, çay bahçesine götürün, 4 saatte oturup sohbet, lak lak yaparak vakit geçirebilirim. Ama 20 senenin sonunda geriye baktığınızda sadece o anı mı kalsın? Yani yıl içinde sürekli farklılıklar yapmamız lazım. Beyin ne kadar yeni şey yaparsak geçmişimize baktığımızda neler yapmışım dedirtiyor size. Daha çok, daha uzun yaşamış hissi veriyor. Öbür türlü bir bakıyorsunuz 3 senedir işsizsiniz diyelim. Evdesiniz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. PUBG oynuyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz arkaya, ne yaptın? Oyun oynadım anısı olarak kalıyor sizde. Ama dediğim gibi birkaç farklı aktivite yaparsanız, her yıla bunları sığdırırsanız daha uzun yaşamış hissediyorsunuz. Ben bunu gözlemliyorum. Gördüğüm bu, yaşadığım bu. Birkaç senedir hiçbir şey yapmıyorum. Arkaya bir bakıyorum, hiçbir şey yok. Yani böyle bir his. Diğerlerinde iyi kötü gezdim, ettim, bir şeyler yaptım. Yılın başlığı gibiydi benim için. O yıl şunu yaptım, bu yıl bunu yaptım. 2 sene boş. Hani ona döndü. Kahvede 4 saat lak lak yapabiliriz ama arada
farklı aktiviteler de yapalım. Ben kadınlara bu konuda çok imreniyorum. Daha yaşam enerji dolular. Oraya gidelim, buraya gidelim. Çok daha dolular. Sushici açılmış. Hani gidiyorlar. Yani bizim erkekler niye böyle olduk ben anlamadım. Ya ne yapacağız orada? Başlıyor. Hadi bakalım. Verildi negatif başlıyor şimdi. Onun durma noktası yok. Eğlence olayını veya etkinlik olayını düzeltmemiz lazım. Herkes için söylemiyorum. Kimisi mangala gidiyor Uludağ'da mangal yapıyor. Yani çok güzel zevkleri olan insanlar var. Ama benim gördüğüm öğlen 4'te çıkıyorum, her yer oturuyor. Hepimiz oturuyoruz. Görüyorum, ben de çay içiyorum. Bunu da bir çözmek lazım. Yani yeni şeyler yapmak çok önemli. Beyin yeni bir şey yaptığımızda çok heyecanlanıyor. Yapacağımızı düşündüğümüzde bile çok heyecanlanıyor. Adrenalin salgılıyor. Bilmiyor ya ne yapacağımızı. Çıldırıyor. Bu videonun konusu beyne küçük şoklara döndü. Onu da açık açık konuşayım. 22'de mezun oluyoruz. 22'de 23'te mezuna kaldınız vesaire. Bir iki sene çalıştınız, 25 askere gittiniz, 26 veya işte o ara biraz daha çalıştınız, kızsınız. Nasıl olacak yani size gelişi bu işin 26 yani nasıl parayı bulabilirsiniz bir anda zenginleştirebilir? Şunu da gözlemledim, en iyi para kazanılacak zamanlar 35'ten sonra. 35, 45, 50. Bu dönem çünkü artık oturdunuz, olgunlaştınız, deneyimlerinizin olduğu para kazanacağınız dönem. Ben hep sanıyordum, 20-30'da para kazanılır sanıyordum. 20-30'da para kazanmıyor, başlanıyor. Para kazanmaya başlanıyor. Herkesin hayatında en iyi dönemi oluyor. Prime dönemi diyorum ben buna. Herkesin bir prime dönemi oluyor. Sizin de bir en iyi döneminiz olacak hayatınızda. Kimisinin bu 20 yaşında oluyor, kimisinin 30'unda oluyor, kimisinin 45'inde oluyor. Çok güzel şeyler oluyor. Çocuğu oluyor, bir şey oluyor, ne bileyim çok iyi bir iş fırsatı alıyor. İstediği kişiyi buluyor. Sizin de bir prime döneminiz olacak, herkesin olacak. O prime döneminiz gelecek ama o da bir anda gelmiyor. Sizin ona doğru gitmeniz gerekiyor. Arabeskten çıkmamız lazım. Her yerde kötü insan var. Biraz insan sevmeyi, biraz daha eskisi gibi sıcakkanlı olmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Kötü insan, kötü adam baştan kokuyor zaten. Bir insan baştan belli ediyor arkadaşlar. Oturuşundan, kalkışından rengi tamamen belli oluyor. Ya ben çok merak ediyorum. Bir gün bir uyanacağım. Yani aşırı garip. Gözümü bir açacağım 70 yaşındayım, 60 yaşındayım. İnşallah o günleri görürsek, nasip olursa. Orada büyük ihtimal çok yorgun bir bedenle kalkacağım. O yüzden çok zor olur. Kimsenin kalbini de kırmak istemedim. Çok sıkıntılı konulara değindik arkadaşlar. İnşallah kalbinizi kırmamışımdır. Gönülden söylüyorum. Üzdüysem belki yanlış düşündüğüm bir şey olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunları tartışabiliriz. Ben bunları anlayışla karşılarım. Kalbim gerçekten çok temiz. Onu da söylemek istedim sizlere. Bu dünyada parasız mutluluk var mıdır? Bu dünyada mutluluk var mıdır? Ben mi çok geride kaldım? Yoksa diğer insanlar mı çok ileride? Tek düşünen ben miyim? Tek derin olan ben miyim? Ben niye böyleyim? Ayağa kalkmam lazım.